Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 çayı sofrası hazırlıyoruz. Birbirinden nefis ve kolay tariflerden oluşan 6 farklı ve kolay 5 çayı tarifi hazırladım. Bu birbirinden nefis tariflere geçmeden mutlaka kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayın. Yeni tariflerimden anında haberdar olun. 5 çayı tariflerine ilk olarak bu tek tepside 2 ayrı lezzetle başlıyoruz. Hem mini pizza hem de biberli ekmek tarifi olacak. İlk olarak hamuru için 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ayçiçek yağı, 1 paket kuru maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra 5-5,5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip güzel bir hamur yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur hazırladıktan sonra hemen hamurun üzerini kapatıyorum ve 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken biz de biberli ekmeğin iç harcını hazırlayalım. Bunun için 1 küçük soğan, 1,5 yemek kaşığı biber salçası, 75 gram beyaz peynir, 1 tutam maydanoz, çeyrek çay bardağı zeytinyağı, kimyon, çörek otu, susam ve zahter ekliyorum. Eğer zahter bulamazsanız yerine normal kekik de kullanabilirsiniz. Malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra biberli ekmek iç harcı hazır. Mini pizzaların sosu için 1 tatlı kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı ketçap ve kekiği birazcık su ile açıp hazırlıyorum. Hamur mayalandıktan sonra hemen hamurun havasını hızlıca alıyorum. Tezgahta birkaç dakika yoğurduktan sonra hazırlamış olduğum bu nefis poğaça hamurunu hemen hızlıca 32 parçaya ayırıyorum. 32 eşit parçaya ayırdıktan sonra her bir bezeyi güzelce yuvarlayarak hazırlıyorum. Toplamda 2 tepsi hazırlayacağız bu ölçülerden. İlk tepsinin hamurlarını yerleştirdim ve üzerini kapatıp 10 dakika tepsi mayasına gelmesi için dinlendirdikten sonra hamurları hemen elimin parmaklarımın ucuyla hafifçe yayarak düzeltiyorum. Hamurların yarısına hazırlamış olduğum biberli ekmek iç harcından böyle birer kaşık koyuyorum. Ve çok fazla bastırmadan hafif dokunuşlarla ekmeğin sosunu üzerine yayıyorum. Mini pizzalar için hazırlamış olduğum pizza sosundan tatlı kaşığıyla ekmeklerin üzerine koyup yayıyorum. Ve ardından üzerine pizza malzemeleriyle süslüyorum. Sosis, kırmızı biber, yeşil biber ve domates kullandım ben. Siz dilediğiniz pizza malzemesini kullanarak bu mini pizzaları hazırlayabilirsiniz. Son olarak üzerlerinden kaşar peyniri rendesini de koyduktan sonra hazırlamış olduğum mini pizzaları ve biberli ekmekleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika kontrollü şekilde pişiriyorum. Hamuru gerçekten yumuşacık oluyor. Çok güzel, tam bir çay sofrası tarifi diyebilirim. Şimdi sırada çay saatinin olmazsa olmazı kolay pasta tarifi var. Pastanın pandispanyası için 4 tane yumurtanın üzerinden 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum ve yumurtaların rengi iyice açılıp köpük köpük oluncaya kadar toz şeker ile çırpıyorum. Yumurta ve toz şekeri iyice çırptıktan sonra şimdi içerisine 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 paket şekerli vanilin ve 1 paket hamur kabartma tozunu ekliyorum. Tüm malzemeleri tekrar güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum kek harcını yağlı kağıt sermiş olduğum 28 santimlik kelepçeli kalıbın içerisine aktarıyorum ve ardından keki soğuk fırına verip 180 dereceye ayarlayıp yaklaşık 35 dakika kontrollü şekilde pişiriyorum ve kürdan testini yaptıktan sonra keki çıkarıp dinlenmeye bırakıyorum. Pastanın kreması için Doktor Oetker'in hazır pasta kremasını kullanıyorum ben. Üzerinde yazan tarife göre sütünü ve yağını ekleyip kremayı güzelce çırparak hazırlıyorum. Krema istediğim kıvama geldikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı da damla çikolata ilave edip onu da karıştırdıktan sonra kolay pastanın kreması da artık hazır. Dilerseniz sadece krem şanti kullanarak da bu kolay pasta tarifini hazırlayabilirsiniz. Oda sıcaklığında gelen pandispanyayı ortadan ikiye kestim. Şimdi pastanın tabanını aldım ve üzerine soğuk süt ile ıslatıyorum. Soğuk süt ile ıslattıktan sonra kelepçeli kalıbı tekrar etrafına yerleştirdim ve hazırlamış olduğum pasta kremasının büyük çoğunluğunu tabanın üzerine alıyorum ve güzelce yayıp düzeltiyorum.
Daha sonra kekin ikinci parçasını da kremanın üzerine yerleştiriyorum. Ve bu katı da yine süt ile güzelce ıslatıyorum. Toplamda 150 milim soğuk süt kullandım ben keki ıslatmak için. Ayırmış olduğumuz az miktardaki kremayı da ikinci kat kekin üzerine güzelce yayarak düzeltiyorum. Ardından bir hamur kesme aparatıyla tamamen pürüzsüz oluncaya kadar düzelttim. Çikolatalı ganajı için 150 milim kremayı ısıtıyorum ve içerisine 150 gram çikolata ilave ediyorum. Ben sütlü ve bitter çikolatayı karışık olarak kullandım. Çikolatalı ganaj hazır olduktan sonra oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendiriyorum ve sonrasında pastanın üzerine döküyorum. Pastanın üzerine çikolatalı ganajını döküp yaydıktan sonra son olarak benmari usulü eritilmiş beyaz çikolata ile üzerine şeritler çekerek pastayı süslüyorum. Hazırlamış olduğum bu kolay çikolatalı pastayı bir gece buzdolabına dinlenmeye kaldırıyorum. Bir gece dinlendirdikten sonra çıkarıp üzerini dilediğim gibi süslüyorum ve bu güzel kolay çikolatalı pastamız da çay sofrasında yerini almak için hazır. Şimdi sırada 5 çayı salatası diyebileceğim çok lezzetli ve çok hafif bir salata tarifi var. Salata için 4 büyük yemek kaşığı yoğurdu salata kasesinin içerisine aldıktan sonra 1 yemek kaşığı kadar mayonez ve 1 tatlı kaşığı sarımsaklı mayonez ekliyorum. Sarımsaklı mayonez yerine bir diş sarımsak da kullanabilirsiniz. Tuzunu da ilave ettikten sonra salatanın yoğurt sosunu güzelce karıştırıp hazırlıyorum. Ardından içerisine doğramış olduğum iceberg, mısır, salatalık turşusu ve haşlanmış tavuğu da ekliyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yoğurtlu, tavuklu, icebergli salata servis için hazır oluyor. Bu salatayı misafirleriniz gelmeden hemen önce hazırlayıp karıştırırsanız çok daha iyi olur. Çünkü yoğurtlu olduğu için sulanma ihtimali olabiliyor. Servis tabağına alıp üzerine süsleyip 5 çayı salatasını da artık servis ediyorum. Şimdi misafir menüsünün olmazsa olmazı kolay çiğ köfte tarifine geçiyorum. Kolay çiğ köfte tarifi için 2 su bardağı köftelik bulgurun üzerinden 2 su bardağı sıcak suyu ekliyorum ve köftelik bulgurun üzerini kapatıp 10 dakika ıslanmaya, şişmeye bırakıyorum. Ardından hemen bulguru şöyle bir karıştırıyorum. Güzelce ıslanmış ve şişmiş vaziyette, tam istediğim kıvama gelmiş. Etsiz çiğ köftenin diğer malzemelerini hızlıca ekliyorum. Yarım limonun suyu, yarım çay bardağı nar ekşisi, 1 çay bardağı sızma zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı isot, biraz maydanoz ve yeşil soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, kimyon, pul biber, sumak, tuz ve karabiberini ekliyorum. Ve hazırlamış olduğum bu kolay çiğ köfteyi hamur yoğurma makinesinde yaklaşık 10 dakika yoğuruyorum. Zaten yoğurmaya devam ettikçe köftelik bulgur çok güzel bir şekilde toparlanıyor. Siz de fark edersiniz zaten. Hem bu toparlanmasından, hem tadına baktığınızdaki yumuşaklığından, hem de bu şekilde spatula ile şekil verdiğinizde yumuşaklığından kıvama geldiğini anlayabilirsiniz. Ardından hazırlamış olduğumuz bu kolay etsiz çiğ köfteye hemen şeklini verip yeşillikli olan servis tabağının içerisine yerleştiriyorum. Eğer robotta çiğ köfte nasıl yapılır diyorsanız, etsiz çiğ köfte nasıl yapılır diyorsanız, misafir menüsünün olmazsa olmaz tarifi kolay çiğ köfte tarifini bu tam ölçülü tarifimle gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Son olarak bu güzel gün sofralarının olmazsa olmazı kolay bir sütlü tatlı tarifi hazırlıyoruz. Bunun için 1 litre sütün içerisine 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı dolusu buğday nişastası ve 1 yumurtayı alıyorum. Malzemelerin hepsini iyice karıştırarak, kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Magnolia kaynamaya başladıktan sonra içerisine 1 paket şekerli vanilini ekliyorum ve vanilini de karıştırdıktan sonra Magnolia'yı oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendiriyorum. Tamamen soğuyup oda sıcaklığına gelen Magnolia'nın içerisine 1 paket kremayı ekleyip pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar güzelce çırpıyorum.
Pürüzsüz bir kıvama gelen Magnolia'yı hemen kupların içerisinde güzelce paylaştırıyorum. Önce Magnolia, sonra bisküvi kırıntısı, ardından bol bol çilek ve sonrasında tekrar Magnolia koyarak kupta çilekli Magnolia tatlımızı da artık hazırlamış oluyoruz. Sonrasında yine üzerini de bisküvi kırıntısı ve çilekle süsledikten sonra bu nefis ve kolay sütlü tatlı tarifimiz de çay sofrasında yerini almak için hazır. Böylelikle 6 tane birbirinden kolay ve pratik çay saati tarifini tamamlamış olduk. Eğer gün sofraları için tarifler arıyorsanız, misafir menüsü için kolay tarifler arıyorsanız, 5 çayı tarifleri arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en kolay 5 çayı tariflerini tamamlamış olduk ve böyle güzel bir 5 çayı sofrası kurduk. Hazırlamış olduğum tariflerin hepsi birbirinden kolay ve evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz tarifler oldu. Hazırlamış olduğum bu 5 çayı sofrasını beğendiyseniz, 5 çayı tariflerimi beğendiyseniz ve gelecek misafirlerinize bu güzel misafir menüsünü denerseniz, denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.